Mer'iyyüz zat, yüce zatı görülür. Neyle görülür? Bil absar, gözlerle görülür. Şimdi Allah Teala ehli sünnete göre akılla anlaşılabilecek bir zat mıdır? Evet. Akılla bilinen bir zat mıdır? Evet. Akıl ve onun verdiği akılla bir insan Rabbini bilebilir. Ve Rabbini bulabilir. Peki, gözle görülebilecek bir zat mıdır? Evet, gözle görülebilecek bir zattır. Allah-u Teala'nın görülebilirliği var mıdır? Vardır. Ehli sünnete göre. Mu'tezile diyor ki görülmez. Yani ahirette de görülmez diyor. Cennette de görülmez diyor. Mu'tezile uyduruyor, atıyor. Desteksiz. Bizim ayetlerimiz var. Elimizde delillerimiz var ehli sünnet olarak. Gözlerle görülür buyuruyor. Ni'meten nimet ihsanı ile minu kendi tarafından ve minneten Allah Teala bize lütfettiği için ve lütfen Türkçe yani lütfen diyorsunuz ya lütfen. Bu Arapçadır lütfen. Yani bize lütufta bulunarak kime ama? Herkese değil. Bil ebrar. İyi kullarına. Salih kullarına. Fî dâril karar. Dünyada görülür mü? Görülmez. Peki dünyada görülmesi mümkün mü? Mümkün. Vuku var mı? Vuku yok. Dünyada hiçbir kimse görmüş mü bugüne kadar peygamberler dahil? Görmemiş. Ama görülmesi mümkün mü? Mümkün ama vuku yok. Ne demek? Mümkün şu demek. Şimdi Allah Teala'nın ortağı var mı? Haşa. Ortağı olması mümkün mü? Değil. İşte o muhal. Ama Allah Teala'nın görülmesi mümkün mü? Mümkün. Ne demek? Muhal değil yani. Görülebilir. Şimdi cennette görülebiliyorsa burada da görülebilirdi. Ama neye karar vermiş? Buyuruyor ki ebrar kullarıma, salih kullarıma darul kararda, ebedi karargah olan cennete girerlerse orada bu ikramı yapacağım diyor. Ama dünyada bunu yapmam buyuruyor. Çünkü dünyada kendi gösterebilir. Ama gösterse ne olacak? Gösterse kime gösterecek? Namaz kılan, namazı doğru kılan, abdesti doğru alan şudur budur. Bazı özel kullanan, salih kullana gösterecek. Bu sefer öbürü diyecek ki ben niye görmüyorum arkadaş? Ulan senin abdestin bozuk. Diyeceksin adama. O da diyecek ki ben bir göreyim abdesti düzeltirim diyecek. Ondan sonra sen mi gördün, ben mi görmedin? Manası kalmıyor. Herkese görünse iyinin kötüden farkı kalmıyor. İkramın manası kalmıyor. Öyle mi şimdi? Sen de o zaman babanın katilini de çağır, bir su böreği ikram et yani. Benimle beraber. Hani ben senin dostunum ya, hocanım ya, hacınım ya. İşte babanın katilini de çağıra döndü yani. İkramı yapar mıyım yani katilime şimdi? Bu sefer ne oluyor? Allah'a şirk koşana da gösterse olmuyor. Bir kısım dostlara gösterse, düşmanlara göstermese bu sefer öbürü diyecek, hepten gavurluğu artacak yani. Ulan bana niye görünmüyor arkadaş ya? Hepten inkar edecek. Görünse iyi kötü birleşecek. Hikmete uygun mu bu? He? Onun için ben diyor bir yurt hazırladım, Darüsselam hazırladım. Ne buyuruyor Estağfirullah? Vallahu yed'u ila darisselam ve yehdi men yeşâ'u ila sıratın mustakim. Allah bütün kullarını selam yurduna çağırıyor. Selamet yurduna çağırıyor. Afatlardan kurtuluş yurduna çağırıyor. Yani cennete çağırıyor. Peki herkes gidiyor mu? Gitmiyor. Dilediklerini dosdoğru yola hidayet ediyor. Diledikleri kim? Dileyenler. Kimleri cennetlik yapıyor? Cennete girmek isteyenleri yapıyor. Kimler cennete girmek istiyor? İslam'a, Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete sarılanlar. Herkese aynı sermayeyi vermiş mi? Aynı aklı, gözü, eli, ayağı vermiş mi? Herkes istediğini şu anda yapıyor mu? İsteyen buraya geliyor, isteyen meyhaneye, kerhaneye gidiyor mu? Tamam. Sermaye eşit. Ama kim hidayet istiyorsa o hidayeti ona yaratıyor. Zorla da istemeyene yaratmak hikmete, imtihana zıt düşer buyuruyor. Ama davet kime yapıldı? Bütün kullarına davet var. Ama kim davetiyeyi alır da davetiye ile gelirse yeri hazır. Koltuğu hazır. Ama kim davetiyeyi almadan gelirse ben sana dünyada davetiye gönderdim, Kur'an gönderdim, davetçi gönderdim, Muhammed Mustafa gönderdim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Varisleri ulema evliya gönderdim, vaaz nasihat gönderdim. Sen hiç mi kulağın gözün kapalıydı, tıkalıydı? Duymadın mı? Duydum. Uydun mu? Uymadım. Bir de utanmadan söylüyorsun. Geldin ahirete. Ne yapıyorsun şimdi? Cennette yer istiyorsun. Davetiyenizi görelim abi. Abi bizim davetiye dünyada kaldı. Hiç davetiyesi dünyada kalsın. Cumhurbaşkanının düğününe gidebilir misin davetiyen yoksa? Ben sana davetiye gönderdim. Davetiyeyi getireceksin.
İmanla gelirsen, Kur'an'la gelirsen, abdestle, nurla gelirsen zaten ahirette davetiyen yanında. Davetiyenden gelirsin girersin. Lillezine ahsenül husna ve ziyade. İhsan işleyen, ihsan güzel ameller işleyenler. İmanı güzel, ameli güzel, namazı güzel, zikri güzel, takvası güzel, tamam. Onlara husna var. Husna en güzel yer demek, husna. En güzel şeydir, en güzel yer, cennet var. Ve ziyade fazlası da var. Bu cennetten fazla ne olacak arkadaş? Zaten girdik, her şey bizim. Fazlası Allah'ın cemalini görmek işte. Ahirette görülecek mi? Görülecek. Ziyadesi de var diyor. Bu ayetin tefsirinde ne diyor? En-nazaru ilâ vecillâh. Bütün hadislerde müfessirler onu naklediyor. Cennet yetmedi, fazlası var diyor. Fazlası nedir diyor? Allah'ın cemaline bakmak. Bu çok büyük bir lütuf. Onun için ve itmâmen lin-naîm. Nimetini tamamlamak için. Ne demek tamamlamak? Bir adam cennete de girse hakkında nimet tamamlanmış olmuyor. Allahümme inâ nes'elüke temâmen ni'me. Ya Rabbi senden nimetin tamamlanmasını niyaz ediyoruz. Dualarımızın sonunda. Ali Adel Efendi babamız ne sordu? Nimetin tamamlanması nedir dedi evladım. Herkes cennetten ileri bir şey çekmez. Dünyada sıhhat, afiyet, şudur mudur. Tamam ahirete gittin, ahirete cennete girdin, tamam. Olmadı. Niye? Mevla'nın cemaline bakmadan nimet tamamlanmaz. Onun için nimetin tamamlanması ne demek? Mevla'yı ziyaret edebilmek, cemaline nazar edebilmek demek. Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Evet. Bin nazarı bakmak suretiyle ilâ vecihil kerim, keremli, kıymetli, değerli, artık onu kıyas edilmez, yüce zatına, cemaline bakarak kullarına nimetini tamamlamak için ahiret yurdunda iyi kullarına lütuf yapmak için Rabbimiz bu başımızdaki, kafamızdaki gözlerle görülebilecek mi? Görülebilecek. Görülecek yani. Görülecek. Kim görecek? Cennete girenler görecek. Onun için biz cenneti huri için, gılman için, vildan için, kusur için, saraylar için istemiyoruz. Esasen Rabbimizin rıza mahallidir, oraya girenden razıdır, bir başka ifadeyle razı olduklarını ancak oraya kabul ediyor. Onun için biz rızasını kazanmak için cenneti istemek durumundayız. Ve cemalini ancak nereden görebiliriz? Cennette görebiliriz. Cennette görebiliriz. Cennete girmeden görülemiyor. Cennete girmeden görülemeyince cenneti istemek farz oluyor. Mecbur oluyorsun cenneti isteme. Nimet için istemiyorsan bile Mevla'nın cemalini oradan görebiliriz. Onun için istiyorsun.